8'de Sağlık'ta şimdiki konuğumuz uzman fizyoterapist Canan Sepetçi. Canan Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Bizler deyiz Sağ olun hocam. Bugün çocuklarda duysal hassasiyetten bahsedeceğiz Evet. hocam. Önce bir tanımlama yapalım. Duysal hassasiyet nedir? Duysal hassasiyetten önce duyu bütünlemeyi bir tanımlayayım ben isterseniz. Vücudumuzdan ya da çevremizden aldığımız çeşitli bilgileri merkezi sinir sistemimize, beynimize gönderip sonrasında da ona uygun cevap çıkardığımız nörolojik bir süreç. Duysal hassasiyet de bu süreçlerde bazı takılmalar ya da düşük ya da yüksek uyarılarda oluşan cevaplardan oluşuyor. Canan hocam, duysal hassasiyet nasıl anlaşılır? Duysal hassasiyet şu şekilde anlaşılır. Hipersensitif ya da hiposensitif dediğimiz iki farklı durumdan anlaşılır. Bunları biraz açıklayayım isterseniz. Hipersensitifde çocukların ya da yetişkinlerin uyarı eşikleri oldukça yüksek olur ve bazı şeylerden çok daha rahatsızlık duyarlar. Hiposensitifde de uyarı eşiğimiz oldukça düşük olur. Burada da çeşitli cevap çıkarmalarımızda yavaşlıklar olur. Bunları açmamı isterseniz de hipersensitif çocuklarda örneğin kıpır kıpır çocuklar ya da bir sesten, ani sesten daha rahatsız olan çocuklar, yürümede çimlere basmakta ya da farklı yüzeylere basmakta sıkıntı yaşayan çocuklar olarak adlandırabiliriz. Hiposensitif, daha az uyarı eşiği olan çocuklarda daha gevşek, hareket ederken daha yavaş, daha temkinli çocuklar ya da anaokulu kreşlerde çok karşılaştığımız çocuklar akranlarının içine girmeyen, oyun oynamayan, bir çocuğun ona dokunmasından ya da böyle koşuşturmadan rahatsız olacak olan çocuklarda daha hiposensitif dediğimiz çocuklar grubundalar. Böyle içine kapanık falan diye nitelendirilir. İçine kapanıklar, etkileşime girmek istemezler. Aslında bu çocukların etkileşime girmek istememeleri zihinsel ya da konuşma probleminden kaynaklı olmayabiliyor. Sadece dokunma kısmında, taktil duyuda hassasiyeti olan çocuk gidip arkadaşlarıyla oyun oynamak istemiyor. Çünkü küçük yaş grubunda biliyorsunuz oyuncakları atmalar, fırlatmalar, birbirine temaslı oyunlar çok ciddi olur. Duysal hassasiyeti olan hiposensitif çocuklar bunlardan ciddi derecede rahatsız olur. Ya da o yoğun sesten, koşuşturmadan, kalabalıktan, ışıktan çocuklar daha çok kendilerini kenara çekerler. Aslında bir duysal kaçınmanın içine girerler. O zaman duyu bütünleme bozukluğunu Evet. da isterseniz tanımlayalım çocukta. Bunu nasıl anlayabiliriz çocukta böyle bir rahatsızlık olduğunu? Direkt davranışlardan ortaya çıkıyor duyu bütünleme bozuklukları aslında. Yine kaçınmalarla ortaya çıkıyor ya da tam tersi uyaran arayışla ortaya çıkabiliyor. İki grupta bunları biz ayırabiliyoruz. Az önce bahsettiğim gibi uyarı eşiğinin yüksek olan çocuklarda ciddi derecede girdi ararlar. Sürekli böyle kıpır 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 kıpırdırlar. Örneğin 40 dakikalık bir derste çocuğu sabit oturtturup masa başı aktivite yaptıramazsınız. Sürekli dağılır. Saçın nasıl? Oyuncağı versene. Öğretmenim bu ne? Ya da evde anne mesela uygularken işte yemek yedirecek çocuğuna. Çatal nerede? Bunun içinde ne var? Sütüm nerede? Sürekli böyle dağılır bu çocuk ve girdi ister. Hiposensitif olan çocuklarda da duysal uyarısı az olan çocuklarda tam tersi sürekli uyarmak gerekir. Örneğin çocuğa hadi gidiyoruz hazırlan çıkıyoruz 5 dakikaya. Çok kabaca bir öneri veriyorsunuz ve sürekli o çocuğu uyarmak zorundasınız. Hadi şimdi ayakkabını giy, şimdi üstüne giy, şimdi montunu ilikle. Hadi tekrar hala çantanı almadın mı? Bu çocuklar da sürekli böyle uyarı isterler. Bunları tanımak ve tanımlamak oldukça önemli. Eğer biz çocukların probleminin buradan kaynaklandığını bilmezsek ciddi derecede çocuğun yaşam kalitesi düşüyor. Akranlarıyla etkileşimi düşüyor. Ya da aile içinde kısır döngülere gidilebiliyor. Bu sefer sorun daha büyük bir şekilde bize gelebiliyorlar. Hocam peki böyle hani mızmız çocuk dediğimiz var ya, her şeye ağlar, mutsuzdur, hep şikayet, vız deriz toplum arasında. Peki bu mızmızlık mı yoksa duysal hassasiyet mi? Bu çok önemli bir soru. Buranın ayrımını yapmamız çok önemli. Anneler bize böyle geliyorlar. Hocam çok mızmız. Hiçbir şeye ikna edemiyorum. Oyuncak istiyor, alıyorum, 3 dakika sonra bırakıyor. Parka gidelim diyor, götürüyorum, oynamıyor. Ne istediğini inanın ben de anlamıyorum. İşte burada gerçekten çocuğu çok iyi tanımlamak lazım. O çocuğun yaptığı davranış gerçekten dikkat çekmek mi? Hayır, bu çocuk bir duysal hassasiyeti var ve bununla baş edemiyor.
en bildiği ilkel yöntem de ağlamak ya da karşı çıkmak mı? Çoğu zaman gerçekten duysal hassasiyet çıkıyor işin içinden. Çünkü parka gidiyor ve parktaki o gürültü, ses, oyuncağın çıkardığı gıcır gıcır olan o salıncağın sesi bile çocuğu ciddi derecede rahatsız ediyor. Ya da vestibüler hassasiyeti oluyor. Anne ısrarla hadi çocuğum salıncağa da bin. Çocuk o salıncağa binmekten hoşnut değil. Çünkü ciddi anlamda rahatsız oluyor. Bunu anlamak ve algılamak gerekiyor. Ya da yaz tatilinden böyle ciddi bir kavgayla dönen ailelerimiz oluyor. Hocam rahatlasın diye denize götürdük ama bir türlü girmedi. Giremez çünkü o çocuk suyun soğukluğunun derecesinden, dalganın ona çarpmasından, kumdaki ayağına gelen hissiyattan dahi rahatsız olduğu için önce yavaş yavaş çocuğu alıştırmak, zorluğuna göre çocuğa aktivite vermek lazım. O zaman işte o mızmızlık dediğimiz terim biraz daha uyumsal bir çocuk haline gelebiliyor. Burada çocuğu anlamak çok önemli. Aslında baktığımızda yani çocuğun huzursuzluğu demek aile saadetinin bozulması Kesinlikle. demek oluyor. Anne huzursuz oluyor, baba Kesinlikle. huzursuz oluyor. Kesinlikle. Kesinlikle destek almak gerekiyor Kesinlikle. bence de. Öğretmeni huzursuz Tabii. oluyor. Sürekli okuldan Arkadaşları şikayet huzursuzluk, geliyor. her şey. Ve en sonunda da çocuk huzursuz oluyor çünkü tek kalıyor. Evet, yalnızlaşıyor. Evet. Peki şimdi izleyiciler açısından soralım. Evde neler yapılabilir bu çocuklar için? Öncelikle çocuğumuzu çok iyi tanımamız lazım. Çocuğun hangi grupta olduğunu bilmemiz lazım. Hareketten rahatsız olan bir çocuğu sürekli yoğun hareketli aktivitelerde bulundurmamak gerekiyor. Daha sakin, daha yalıtılmış bir ortamda çocuğun yaşam alanını oluşturmamız gerekiyor. Örneğin çok yoğun oyuncak dolabı olan çocuğun odasını bir kere sakinleştireceğiz. Odasında karışık halılar, karışık duvar kağıtları gibi kısımları alacağız. Ders yaparken yoğun böyle sever bizim çocuklarımız keçeli kalemler, etiketler, stikerler, bunları bir sakinleştireceğiz. Daha az uyarıyla çocuğu o ana regüle etmeye çalışacağız. Diğer türlü uyaran arayan çocuklarda da daha uyaranlı çalışacağız. Örneğin akademik çocuklarda daha kalemli, böyle renkli kalemlerle çocuğun dikkatini vermek olabilir. Ya da sınıflarında çocukların daha onları regüle edebilecek, örneğin eline küçük bir pilates topu verebilirsiniz. Evde ders çalışırken koltuk yerine pilates topunun üzerine oturtturabilirsiniz. Ben annelere, babalara en çok önerdiğim şey lütfen bedensel temaslı oyunlar oynayın. Duysal arayış içinde olan çocuklarda. Zıplatın, hoplatın, baş aşağı aktiviteler yaptırın, takla atın, iki minder arasında tost dediğimiz oyunlarımız var. Bunları oynayın ki çocuklar duysal girdilerini alsınlar, ana regüle bir şekilde hazır olsunlar. Öğrenme ondan sonra gelecektir. Peki böyle bir durumda çocuk diyelim tanı aldı. Sizin açınızdan nasıl bir katkınız oluyor? Yani sadece yönlendirmeler anlamında mı yoksa bu işin başka bir tedavisel, katkısal süreci var mı sizin açınızdan? Evet, biz burada çocukları duyu bütünleme terapisine almak istiyoruz. Duyu bütünleme terapisinde aileler de yanımızda oluyorlar. Yaptığımız aktiviteleri tamamıyla ev içi aktivitesine de uyarlayarak yapıyoruz. Çünkü sadece sınıf ortamında kalmamasını istiyoruz. Sınıf ortamında bizim çeşitli özel materyallerimiz var. Salıncaklarımız var, toplarımız var. Farklı farklı duyu bütünlemeye özel aparatlarımız var. Burada biz aslında çocuğun temelini oluşturan çalışmalar veriyoruz. Bu çalışmalarda da çeşitli duyularını, ihtiyacını gidermeye çalışıyoruz. Uyaran arayan çocuğa daha uyaran vererek o anki durumunu, merkezi sinir sistemini biraz toparlamaya çalışıyoruz. Aslında biraz kıvamını hazır hale getiriyoruz. Uyaran arayışı olmayan çocuklarda da daha sakinleştirici tarzda aktiviteler veriyoruz ve aileye de basit basit bölerek hayatlarını da kısır döngüye sokmadan uygulamaları evlerinde yapmalarını istiyoruz. Aslında bir duysal diyete sokuyoruz Evet, aileye. peki bu duyu bütünleme takip süreci nasıl oluyor hocam? Ne kadar sürüyor takip? Şimdi tanı alan çocuklarda takip biraz daha uzun. Otizm gibi ya da epilepsi gibi, hiperaktivite gibi çocuklarda biraz daha uzun. Ama duyu bütünleme terapisi her zaman tanı almış çocuklarda olmuyor. Hiposensitif olması ya da hipersensitif olması bu bir tanı olarak bulunmuyor. Bu sadece aslında çocuğun yaşamını zorlaştıran bir durum olarak görüyoruz biz onu. Bu çocuklarda takibimiz biraz daha kısa ve uzun aralıklarla olabiliyor. Sorun yaşadığı zaman aslında bize tekrar danışmalarını istiyoruz. Ya da duysal diyetin haricinde bir problem çıktığı zaman, örneğin yeme problemi yok çocukta ama anaokuluna gidiyor, yeme problemiyle geliyor. Aslında bu yeme problemi
Orada biz müdahale etmezsek davranış problemine dönüyor. Aslında çocuğun pürüzlüğü yiyememesi, tabağındaki karışık 4-5 tane gıdanın çocuğa fazla gelmesi direkt çocukta yeme problemi olarak dönüyor. Örneğin orada biz diyoruz ki ekstra bir problem çıktığında bize lütfen tekrar ulaşın. Ama ekstra bir problem yoksa istedikleri zaman tabii danışmanlık alabilirler. Fakat süreyi biraz uzun tutabiliyoruz. Bu biraz da sizin gözleminize bağlı bir şey herhalde, bu tanıyı, yani hiposensitif veya hipersensitif şeyini koymak. Mutlaka da çocuğun ciddi otizm gibi bir Yok, hayır. hastalıkla gelmesi gerekmiyor Gerek yok. aslında. Bizim şöyle hocam, klinik gözlem önemli ama klinikte uyguladığımız standartize testlerimiz var. Örneğin bir duyu profili var, SIP testi dediğimiz testler var. Bunlar direkt aslında veriyi bize veriyor. Çocuğun nerede zorluk yaşadığını klinik gözlem haricinde de veriyor. Biz bu testleri çocuk ilk geldiğinde uyguluyoruz. Orada bir skorlaması çıkıyor ve bu skorlama terapinin belirli aralıklarında tekrar yapıyoruz. Skorlamanın neresinde değişiklik oluyor? Örneğin taktil duyusunda güzel bir ilerleme sağlamış olabiliriz ama proprioception dediğimiz eklemlerden gelen duyularında ilerleme kaydedemeyebiliriz. Bu da neyi gösteriyor bize? Evet, çocuk akranlarının içine girer, dokunmasına izin verir ama hala kıpır kıpırdır, kendini sağdan sola atıyordur. Hala bir uyaran arıyordur. Biz burada terapimizi daha proprioception yoğunluklu hale çeviriyoruz. Buna göre de yönlendirmiş oluyorsunuz. Tabii. Duyu profili bize aslında birazcık yol açıyor. Canan, çok teşekkür ederiz. Teşekkür Çok ederiz. güzel Ben bir teşekkür sohbet ederim. oldu. Ağzınıza sağlık. Bugün 8'de Sağlık'ta konuğumuz uzman fizyoterapist Canan Sepetçi ile duyu bozukluklarını, çocuklardaki duyu bozukluklarını konuştuk. Çok güzel bir sohbet oldu. 8'de Sağlık kaldığı yerden devam ediyor.